Soğukmuş. Sana soğuk, bana değil. Bana soğuk şu an. Ellerim üşüdü. Ben yeniden eldivenime geçeyim. Güzel yanlarından biri bu. Yine güzel bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi bizim çok sevdiğimiz bir yerdeyiz. Hı hı. Bizi yıllardır iki kopuk uçurtma olarak koca karavanımızla tanıyorsunuz. O koca karavandan niye çıktık? Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonra neler yapacağız? Bizi şu an motorumuzla görüyorsunuz. Neler olacak? Biraz bunlardan bahsetmek istedik. Şimdi biz sorularda daha çok bizim karşılaştığımız bir soru var. İşte neden karavanı sattınız? Neden motor? Zorlanmıyor musunuz soruları? Evet, yani çok güzel sorular. Hepinizin kafasını kurcaladığına eminim. Birçok kişinin de düşündüğü ve planladığı bir süreç bence. Evet. Bu konular üzerinde biraz konuşalım istedik. Bizim için karavan ve motor, ikisinde de ciddi farklar var. Yani ikisi de motorlu bir araç, evet, ama ikisi de çok başka kulvarlarda araçlar. O yüzden karşılaştırması biraz garip olacak. Evet, Yanıklar'dayız efendim. Fethiye'deyiz. Burası bizim daha öncesinden de çekim yaptığımız ama karavanla kalıp konakladığımız çok güzel bir yerdeyiz açıkçası. Şimdi siz bizi uzun yıllardır iki kopuk uçurtma olarak karavan maceralarımızla tanıyorsunuz. O koca evle beraber yaptığımız, gezdiğimiz gezileri hepiniz hatırlıyorsunuz. Ama bir süredir şöyle bir arkadaşla beraberiz. Tabii niye bu arkadaşla berabersiniz? Ne oldu? Karavan nerede? Sattınız mı? Ne olacak bundan sonra? Bunları soruyorsunuz. Bunları da duyuyoruz açıkçası. Bunlara biraz cevap verelim istedik. Başlayalım isterseniz. Son kez bu defteri kapatalım, değil mi? Kesin. Bu konuyu sıcak bir kahve eşliğinde sohbetle devam edebilirsek benim için daha iyi olur. Şöyle ısınalım, değil mi? Evet, bu arada tabii karavanda bunları çok güzel demliyorduk. Bu artık bizim için pek şu an demleme modundan çıktı. Ama ileride neden olmasın? Kahveyle. Yalnız aynen öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Şu sandalyeleri hatırlıyor musun? Tabii, ne tabii. zaman aldık? Bayağı oldu. Karavandan önceki motosikletimde almıştım. Aynen öyle. Yine dönüp dolaşıp bunlara kısmet oldu ya. Aynen öyle. Yani şimdi çok minimal bir haldeyiz. İşte Şimdi esas konu şu. Karavan defterini neden kapattık? evet, yani minimalleştik. Daha da minimalleştik. Olay bayağı farklı bir boyutta. Ya bizim mottomuz neydi? Hatırlayan var mı bilmiyorum ama tekrardan hatırlatalım. Plansız hayat engellenemez. Evet. Yani ne kadar minimal olursan, ne kadar mobil olursan ve ne kadar hızlı olursan Evet. o kadar çok deneyim kazanır ve satın alırsın. Biz de doğada ve özgürlükte, büyük şehirden kaçışta bu minimalliği ve bu deneyim satın almayı yakalamaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli faktör tabii ki ben kullanıyorum ediyorum karavanı ama Nazan da onun içerisinde bir hayat sürdürüyor. Yani bir iş yoğunluğu var, iş yükü var. Tabii. O kendi bahsetsin bence. Şu an bunların hepsinden feragat ettim. Mutfağım yok, bulaşığım yok, çamaşırım yok, temizliğim yok, yatak toplama, düzeltme yok. Hani bunların hepsinden vazgeçmiş durumdayım ve bunun verdiği özgürlük, arkadaki artçı özgürlüğünü tahmin edemezsiniz. Hani bunu yaşayan bilir. O yüzden ben bu konuda çok keyifliyim. Yani esas kilit noktalardan bir tanesi bu benim için. Onun dışında tabii ki şöyle de bir şey vardı. Karavanda bir hantallık vardır. Yani hantallık derken yanlış anlaşılmasın, yavaşlamak, sakinleşmek, bir yerde böyle dinginleşmek, bir yerde rahatlamak. Hani toparlanıp gitmek hemen kolay olmaz. Hani bu yüzden motorla böyle değil. Daha adrenalin vardır, daha yüksek tempo vardır. O yüzden Daha girilemeyen yerlere girebilme. Evet, o konuda gerçekten öyle. Şimdi karavanla yolda olmak tabii ki başka bir şey ama kaplumbağa misali evinizi sırtınıza taşıyorsunuz. Bunun getirdiği bir sorumluluk, yükümlülük var. Biraz daha yavaşlamak zorundasınız. Hayat akıyor gidiyor. Bakıyorsunuz buradaki sular bile durmuyor yani. Motorla öyle. Giremeyeceğiniz yerlere girebilir hale geliyorsunuz. Daha ıssız yerlere, daha böyle keşfedilesi yerlere daha kolay girebilmeyi mümkün kılıyor. Kesinlikle. O yüzden
bir de daha minimal olmaya alışıyoruz artık. Daha da nasıl minimalleşilir? Bisiklet falan ya da yürüyüşle dünyayı gezmek Ya, olacak herhalde Nazlı. tabii onları da yapanlar var ve takdir ediyorum hepsini. Şimdi bununla birlikteyken bu dediğim bütün karavandaki bütün özelliklerden tabii ki de vazgeçmiş oluyorum ama bunun getirmiş olduğu özgürlük, getirmiş olduğu hız, heyecan, keşif tutkusu daha fazla. Bizim hep bir şeyimiz şuydu, yani karavanla dağ tepe çıkamamak veya karavana bir zarar vermek, hani hep Evet. bunlar bizi üzen ve durduran, frenleyen durumlardı. İşte o hantallık dediğimiz şey İşte devreye bu giriyor. aynı. Şimdi bununla Suyunuz var mı? Buradan girecek çıkacak mı? Batarsak nasıl kurtaracağız? Bir sürü handikapı var. evet. Güzel tarafları var ama bizim vazgeçme sebeplerimizden bahsediyor olursak Evet, bunlar. bunlardı. Bir de yerleşik hayatımız var artık, biliyorsunuz. Bir düzen ve bir iş hayatımız tekrar başladı. O yüzden de bir şeyi vazgeçmek zorundaydık. Ama bununla daha fazla, daha özgür ve günübirlik de olsa daha ekonomik yolculuklar yapabilmeyi hayal ettik. Bu da bizim için avantaj. Buradan şu çıkmasın. Lütfen affınıza sığınarak söylüyoruz. Söylüyoruz. Karavandan vazgeçmiş olmamız karavan sevdamızın bittiği anlamına gelmiyor. Yo, biz gene Karavan geçeceğiz. hep hayatımızın içerisinde, komşularımız bile karavancı. Evet. Hala arkadaşlarımızla buluşuyoruz, ediyoruz. Yarın yine bir karavan alabiliriz, hiç belli olmaz. Ama sağlık elimizdeyken ve gençken, yani bu dinamizm varken Deneyimlemek. farklı şeyleri de deneyimlemek istiyoruz. Amacımız bu sadece. Kesinlikle. O yüzden mutluyuz. Öbür sorulara geçelim o zaman. Tabii ki. Peki, bize çok gelen sorulardan bir tanesi. ADV 350 düşünürken XADV 750 niye? Neden? Diye bir soru oldu. Ya evet, o konu hakkında kendi arkadaşlarımız bile ne gerek vardı, niye böyle bir şeye giriştiniz falan diye. Neden motoru anlattık. Ama neden Honda XADV 750? Ya şöyle, insanlar dedik ya, deneyim kazanıyor, deneyim satın alıyoruz diye. Biz 50 cc'den 80 cc'ye, 125 cc'den 250 cc'ye hepsini denedik. Hepsini Herkes gibi. Fethiye Ölüdeniz yollarında, yokuşlarında denedik. Test yerimiz. En son aynen öyle. En son Forza 250 bize sıkıntı çıkarmadan Evet. yollarda taşıyacak stabilizedeydi. Stabilitedeydi. Aslında onunla her yere gidilir. Ben hala Forza'da gönlüm var. Ya yolda olmak tanımını evet, şehir içinde kıvraklık tanımını evet, her Kesinlikle, şeyi kesinlikle. yapamasa da bu tür şeyleri evet çok güzel hallediyordu. İkimizi taşıyordu. Yakıt ekonomisi olsun, çıkabileceği sürat olsun ama şehir içi ve normal asfalt yol motoruydu. Şimdi biz buraya girerken onu kırabilme ihtimalimiz vardı. Öyle bir motorla. Bunu seçmemizdeki sebep bu, bir tabiri caizse SUV motor. Yani her yola girebilecek bir motor. Azıcık ondan, azıcık ondan, azıcık ondan, her şeyden biraz var. Çakıl taş modu var, işte yağmur modundan tutun, yol asfalt modu var. Birçok özelliği var. O yüzden hem otomatik olması, hem yakıt verimliliği, hem servis ağının doğru düzgün olması, ulaşılabilir olması, ikinci el piyasasının doğru düzgün olması, birçok şeyi derleyip toplayıp baktığınızda evet, yüksek maliyetli bir motor ama bizim için hem alışılabilmesi anlamında en doğru motordu. O yüzden XADV 750. Peki ben anlattım birçok şey ama bir artçı olarak, artçı konforunu yaşayan birisi olarak sen memnun musun? Neden XADV 750'de? Ben sabaha kadar anlatabilirim. Evet, şaka bir tarafa şöyle. Öncelikle bir kadın olarak Türkiye'de motorla çok ivmelendiğini görüyoruz. Tek başına kadın motorcularımız var. Şahane işler çıkarıyorlar. Artçı olarak devam ettiğim için ben o konudan devam edeceğim. Bununla ve Forza'yla ve ondan önceki 50'lik ve 125'liklerde gerçekten yorgun iniyordum. Yani ama Forza ve bunda böyle bir yorgunluk yaşamadım. Motorun hacmiyle beraber
konforumun da arttığını hissettim. 250 ve 750'de bu daha belirgin oldu benim için. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Boyun ve bel ağrıları olan bir insan olduğum için bunda çok daha konforlu gittiğimi gördüm. O yüzden şöyle de bir görünür mü bilmiyorum, pet var şunun altında. O benim daha konforlu Ama gitmemi sağlıyor. evet, şöyle bir durum da var. Şimdi fıtıksal problemleri olanlar için daha ince tekerlekli motorlar, daha düşük cc'li motorlar biraz daha kötü bir deneyim evet. sunabiliyor. Şöyle Çünkü bir hareket çok var. fazla kütür vurduğu için stabilize yolda, parke taşların olduğu yollarda, bozuk asfalt yollarda. Şimdi bunda ona göre süspansiyon ve ona göre teker yüksekliği var, çapı var. Ondan kaynaklı da sen daha konforlusun. Yani oradaki pede bakma bence yani. Ona ve tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Tabii karavanda ki yaptığımız iş yükünün %80'inden feragat etmiş bulunmaktayım. Arkada keyifle gidiyorum arkadaşlar. O yüzden güzel. Peki Nazo, hani karavanda bir sürü işin vardı. Bunlardan feragat ediyor olman güzel aslında. Yatak yap, temizliğini yap, Elbette. yemek yak. Bir sürü şey vardı. Yani tabii ki benim de görevlerim vardı. İşte Kesinlikle. kaset doldur, boşalt, suyu doldur, boşalt, arabayı temizle, Evet. yükle, indir, bindir, birçok şey var. Herkesin iş görevi, tanımı farklıydı orada ama Tabii ki. şimdi burada rejoice, yıka ve çık gibi yani. Şöyle. Peki yani şuna geleceğim. Korktuğun oldu mu? Ben tamam kullanıyorum, bana bir güvenim var tabii ki ama yani sonuçta korktuğun oldu mu derken yolda giderken yorulduğunda ya üşüdüğünde vesaire böyle bir handikap oluştu mu sende hiç? Çok güzel soru. Şöyle, evet korktum. Yani açıkçası ilk başta. Çünkü yani ufak bir 50'likle işte 125'likle bu kadar bir tedirginlik çok yaşamamıştım açıkçası. Ve karavanla birlikte hani onunla böyle topladık gittik ettik falan ya böyle o yüzden bisiklet gibi gelmeye başlamıştı. Sıkıntı yaşamıyordum onunla. Ama bu yükseldikçe daha fazla bir korku oluştu. Ama şöyle bir şey oldu. Bunun vermiş olduğu konfor, bunun vermiş olduğu daha fazla araziye girme özgürlüğü beni daha memnun etti. İlk başta tabii ki de hiçbirimiz yani anamızdan babamızdan doğma motorcu ya da karavancı değiliz. Bunları deneyimleyerek öğreniyoruz. O yüzden denedikçe daha çok keyif almaya başladım açıkçası. O yüzden de gerçekten memnunum. Arkada evet bazen sıkıştığım oluyor, bazen kaskın yorduğu oluyor. Bunların hepsini yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Evet, her yerim yara bere içinde iniyorum Scarface sanki. bazen gerçekten dalga geçiyoruz Savaştan yani. çıkmış gibi geliyorum. Ya bir de benim gibi gözlükle kaskın Tabii. içerisinde kullanıyor olmak gerçekten zulüm. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Konfor ikisinde de yok arkadaşlar. Bence motorda da karavanda da yok. Konfor diye bir şey. Yani sen yaratırsın o konforu. O yüzden bu şu an burada olmak bizim için bir konfor. Bu şekilde keyif yapıyor olmak bir konfor. Zaten Böyle bunun için değil bakmalıyız. mi? Aynen öyle. O yüzden ideal hedef budur. Biz buna inanıyoruz. O yüzden de benim için gayet güzel, bulaşıksız bir hayat. Süper. Sorun yoksa problem de yok. Kesinlikle yok. Peki, şimdi itiraf bölümüne geliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Soruyorum, kilit soruyu soruyorum. Karavanı sattığımıza pişman mıyız? Kesinlikle hayır. Direkt saniye Bak. sekmedi. Niye? Heh. Efsaneler ölmez. Şekil değiştirir mottosu da benim mottom. Peki. Karavanımız Rüzgar mavi şeritli çizgiliydi. Bu da mavi şeritli aynı çizgili. şey. Evet. Gitti ama ruhu bize geri döndü. 4 tekerden 2 tekere geçtik ama bir teker var yine de yani. Teker teker gidiyoruz. Evet, pişman değiliz arkadaşlar. Ben değilim, sen? Ben de değilim. Yok, hayır. Yani neden pişman olayım? Bu şöyle bir şey. İkimizin de hayalleri olan şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorsak eğer bu hayatta benimkini gerçekleştirdik. Gerçi o ikimizin de hayaliydi. Gerçekleştirdik. Bu da senin hayalin. Bir sonraki benim hayalim olur. Aa, balıklar atlıyor Nazan orada. Bak.
Evet, pişman değiliz arkadaşlar. Evet. Her şeyin vakti zamanında kullanılması güzel. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Biz memnunuz. Peki. Hı. Şimdi de ben sana sorayım o zaman. Eyvah. 2 kopuk uçurtma nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Güzel. Şöyle, evet biz kamplarımızı, karavanla kamplarımızı çok güzel yaptık, gezdik. Olabildiğince, imkan el verdiğince yaptık. Ancak motorla da kamp yapmaya yavaş yavaş başlayacağız. Yine gezeceğiz. Yine gezeceğiz. Yine tozacağız. Yine detaylara daha fazla merak ettiğimiz ama karavanla gidemediğimiz noktalara daha düşünmeden gidebileceğiz. Yine yemek yiyeceğiz. Yine gireceğiz, çıkacağız. Yine kamp Evet. yapacağız. Bir sürü şey yapacağız. Aynen, yani şu an sadece bu çanta varken birkaç tane daha yanlarımıza çantalar ya da işte çadırlar oluşmaya başlayacak. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yavaş yavaş Sizden toparlanacağız. ricamız bize 2 tekerlekle de olsa yine desteğinizi sunmanız. Çünkü Evet. bu kaskların içerisinde yine aynı gülen yüzler var. Aynen öyle. Yine hep sizlerle beraber olacağız. Kesinlikle. Çok güzeldi. Şimdilik bu kadar diyelim o zaman. Evet. Bence gayet mantıklı açıklamalar yaptığımızı düşünüyoruz. Aklınızdaki soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyoruz. Ki kalan varsa yine aklınızda sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yazın. Hep beraber hem anlatalım, biz de sorduğunuz sorulara cevap verelim. Hem de sizin aklınızda soru işareti kalmış olmasın. Evet. Evet, düzgün Türkçemle oldu bu sefer. Tamam. Vurguladım da. Türkçe öğretmeni. Yok artık bitti ona. Ben motorcu oldum çıktım. Evet. Bir videonun daha sonuna gelelim böylece. Çok açıklayıcı olduğumuzu düşünüyoruz. Varsa sorularınız yine aşağıya yorumlar kısmına lütfen yazabilirsiniz. Bunun dışında Abone olmanız çok önemli, beğenmeniz çok önemli. Gerçekten beğendiyseniz bizim için önemli. Beğenirseniz, abone olursanız, yorum yazarsanız sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. beklentimiz bu. Desteğiniz önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.